Evet sevgili 8'de Sağlık izleyicileri, programımız tüm hızıyla devam ederken şu anki konuğum rinoplasti uzmanı, operatör doktor Cenk Teker. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Şahaneyim, sizlerle beraber olmak müthiş güzel. Harikasınız. Biz de şahaneyiz o zaman. Bizim için de aynı şekilde hocam. İyi ki geldiniz. Şimdi tabii bugün ne konuşacağız? Uzmanlık alanınız rinoplasti olunca değil mi? Rinoplasti konuşacağız. Evet, zevkle konuşacağız. Kesinlikle. Peki o zaman hemen bir başlayalım hocam. Rinoplasti nedir? Rinoplasti, burun iskeletinin, kıkırdak ve kemik çatının doğru oluşturulup güzel bir örtüyle, ki bu da cildimiz oluyor, bütünlenip hastanın isteğine göre şekillenen ve nefes olan burunlar yapmaktır. Yani halk arasında bilinen ismiyle estetik burun ameliyatı. Estetik burun ameliyatı. Evet. Artık çok da popüler değil mi? Çok sık yaptığımız, çok daha keyifli yaptığımız, sonuçları çok daha tatmin eden noktalara getirdiğimiz bir ameliyattır. Şahane, kesinlikle çok da gerekli. Ben bazen görüyorum böyle danışanlarda, hastalarda. Lazım. Hani hakikaten bize de öyle mesela 18 yaşında hemen böyle kızı 18 yaşına girer girmez getiren böyle anneler var, babalar var. Çünkü çok haklılar diye düşünüyorum. Çünkü burun yüzümüzde çok dikkat çekici bir organımız. Öyle değil mi? Yani şöyle söyleyeyim ben, pandemiden önce çok daha belirgindi. Yüzümüz saklamadığımız tek yerimiz. Hiçbir kıyafetle örtmüyoruz. Evet, Maskeyle beraber biraz kapattık şimdi ama ve yüzümüzün de en çıkıntılı yeri burnumuz. Burun, evet, çok Dolayısıyla inanılmaz önemli. Hele sosyal medya, görsel bu kadar popülerken günümüzde burun estetiği inanılmaz önemli. Değil mi? Çok daha önemli. Peki hocam, kombine rinoplasti nedir? Kombine rinoplasti aslında şudur. Kişiye özel bir burun oluşturmak ve bu burnu oluşturduktan sonra gündüz feneri gibi bırakmamakla alakalıdır bu. Nedir yani? Nedir yani gündüz feneri? Şöyle söyleyeyim, burnumuz çok güzel oldu ama şakaklarımız çökük kaldı, elmacık kemiklerimiz inik kaldı ya da yüzümüzde biraz sarkmalarımız var. Şu cildi de toparlayalım hafif, minicik dolgu botoks dokunuşları yapalım ya da yapılması gereken ip askılarla beraber kombinleyelim. Evet, aslında burada tabii şu da var, hastanın istekleriyle sizin olabiliteniz değil mi, ona yakışabilecek olanı çok önemli. Bir araya getirip bundan bir sonuç ortaya çıkarabilmek çok önemli. Çok önemli. Çünkü bazı hasta profillerinde, yani hasta da demeyeyim, danışan diyeyim aslında, işte ne bileyim böyle biz bunu her bölümde konuşuyoruz. Ben yani klinikte de çok görüyorum, bizde de işte bir tane sanatçının, bir tane Hollywood starının fotoğraflarıyla gelip illa da beni buna benzetin diyenlerle çok karşılaşıyoruz. Veya işte şimdi biliyorsunuz sosyal medyada filtreler var. Evet. Kendini filtreleyip bu benim 10 sene önceki halimdi. Filtreyi tabii hepimiz kullanıyoruz ama çok abartmamak lazım aslında değil mi hocam? Biraz hani kendi gerçeğinle de barışmak lazım. Barışmak lazım ama kendini güzel hissetmeyi de unutmamak lazım, Kesinlikle. Kaçırmamak lazım. Çünkü kendimize yaptığımız yatırım en kıymetli yatırımdır diye düşünüyorum. Mutlu olamadıktan sonra pek bir şeyin anlamı yok. Dolayısıyla rinoplastide evet az önce vurguladığınız hususa katılıyorum. Bazen 1.80 boyunda bir hastam gelip fındık burun istediğinde bunun ona yakışmayacağını anlatmak önemli bir durumdur. Çünkü sadece altın yüz oranı yok, artık vücutla beraber de bir oran söz konusu. Bütün bunları gerçekten çok istiyoruz. Çünkü bu moda gibi bir şey değil. Yani kıyafetinizi değiştirirsiniz, yenisini giyersiniz, dar paça giyersiniz, İspanyol paça giyersiniz. Tabii ki. Yani ondan hemen vazgeçebilirsiniz. Ama her an ameliyat aslında. olamazsınız Evet, ve doğru aynen. olan bir şey değildir bu. O yüzden hep ne diyoruz? Uzman Optimumu elinde doğru yapılması bulmak lazım. Değil mi? Evet. Birazcık da tip plastik konuşalım mı? Bir de zorlu bir Zevkle. işlem midir? Tip plasti, rinoplastiğe göre daha basit bir işlemdir. Çünkü tip kısmı burnumuzun uç kısmıdır. Sadece kemik kısmı çok düzgün olan, kaş burun gelişi çok muntazam olan hastalarımızda burnumuzun kemik kısmına dokunmadan uç kısmını üçgeni güzel oluşturarak, güzel bir şekil vererek, tipi çok iyi belirginleştirerek, uç kısmını daha iyi hale getirerek güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Ödemlerimiz daha az oluyor, yara iyileşmeleri daha çabuk oluyor. Ama bu böyle kemik sorunu yok tabii ki. Kemik bu sorunu hastanın. olmayan, kemeri Değil mi? olmayan, Kemeri yok. eğrilikleri Sadece olmayan hastalar. burun ucunda ufak bir problemi var.
Bunun için tip plastiğe geliyor ve son derece başarılı sonuçlar elde İnanılmaz rahat ediyorsunuzdur gidiyor. muhakkak. Çok keyifli. Muhakkak öyledir. Bir de tabii revizyon ameliyatları var. Yani ben biraz estetiğin şans işi de olduğuna çok inananlardanım. Yani kişi biraz kendi tabii ki uzmana gitmek, o uzmanın yaptığı işleri araştırmak çok doğru. Ama bazen de kişi kendi şansıyla girer ya, yani operasyona girer, bilmiyorum talihsizlik mi olur ne olur ama yapılan burundan memnun olmaz. O zaman ne oluyor? Sizin kapınız tekrar şey için mi çalıyor? Revizyon ameliyatları. Çalınabiliyor. Değil mi? Dünyada en başarılı olduğunu iddia ettiğimiz hekimlerde bile, ki Türk hekimlerinin ben bu konuda çok iyi olduğunu düşünüyorum. Sağlık turizminde de zaten yeteri Kesinlikle. kadar hasta bizi tercih ediyor, bizleri tercih ediyor. Bu ülkemiz için de çok büyük bir gurur. Revizyon burun estetiği için yurt dışında yapılmış ameliyatlar bize gelmeye başladılar çokça. Bu konuda ciddi tecrübelendik. Çok daha zor bir olay çünkü ne yapıldığını hayal etmek durumunda kalıyoruz. Kıkırdak bulup kullanmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla Kulak arkasından mı alıyorsunuz kıkırdağı daha çok? kulak arkasından minicik kıkırdak gerektiğinde ama daha çok kaburgadan alarak kullanıyoruz biz. Ya da kadavra kıkırdakları kullanabiliyoruz bunların hepsini. Ama kadavra kıkırdağı ilk etapta çok tercih ettiğimiz bir durum değil. Ama sakıncası var mı? Literatüre göre yok. Ama biz daha çok otograftleri kullanıyoruz. Hastanın kendi kıkırdaklarını kullanmayı daha doğru buluyoruz. Revizyon ameliyatları için çok önemli bir tane kural var. Hasta ameliyat olmuş oluyor, 8 ay geçmiş oluyor. Hocam bunu yap, acelem var, düğüne hayır. En az bir yıl Olmaz, geçmesini tabii ki. beklemek durumundayız. Dokuya saygı duymazsak doku bizi cezalandırır. Ne güzel Tekrar söylediniz. başarısız oluruz. Dolayısıyla kuralları doğru oturtursak optimum başarıyı alırız. Biraz da dolgu konuşalım mı birlikte? Özellikle biz kadınların Zevkle. çok sevdiği Bayılıyorum uygulamalardan çünkü. biri. Kesinlikle ben de bayılıyorum hocam dolguya. Pek yaptıramıyorum ama gerçekten sevdiğim uygulamalardan biri. Birazcık söz edelim mi dolgu uygulamalarından? Kesinlikle. Dolgu uygulamalarını aslında çok doğru okumak lazım. Dolguda da hyaluronik asit kullanırken temel olarak başka dolgu malzemelerimiz olmasına rağmen en çok kullandığımız, benim de en çok zevkle kullandığım hyaluronik asit dolgular var. Ancak burada çok önemli bir konu var. Bakışın ne kadar değiştiğiyle alakalı. 1990'larda Hollywood starlarında olan şey, şurası eksik, buraya dolguyu bas, buraya dolgu... Evet, muhteşem bir sonuç çıktığı anda. Ancak aradan 15-20 gün geçince yer çekiminin de etkisiyle dolgu da Dolgular yer yer değiştirince değiştirip- aslan yüzler ve çirkin Evet. yüzler oluşmaya başladı. Günümüz trendinde fizyolojiyi çok iyi bilmek lazım, doğru okumak lazım, neden yaşlandığımızı iyi bilmek lazım. Yer çekimini unutmamak lazım. Yağ yastıklarının kaybını hatırlamak lazım. Çadırların tepelerinin doğru oluştuğunu görmek lazım. Minicik dokunuşlarla, yani şu nazolabial bölge dediğimiz bölgeyi doldurmak için önce elmacığın dolgun olduğunu bilmek lazım. Çünkü buradaki çadır tepesini doğru oturtamazsak çökme olacak. O zaman siz buraya çılgın gibi dolgu enjekte etmek zorunda kalacaksınız. Tabii o da yer değiştirecek sonrasında. Dolayısıyla minimum dolgu, maksimal sonuçla alakalı doğru gitmek lazım. Mesela hep unutulan şeylerden biri şakak dolguları. Halbuki şakak yaşlanmanın temel noktasıdır. Şakağımız biraz dolgun olduğunda daha keyifli görünür. Çok alakasız bir şey. Tabii ki sağlıkla doğru orantılı ama kilolu insanların cilt gerginliği ve yaşlılıkları ve kırışıklıkları daha azdır. Evet, kesinlikle. Dolguda doğru dokunuşları yakalarsak harika bir sonuç alabiliriz. Tabii bir de dolguyla ilgili şu bilginin de altını çizelim mi hocam? Hani böyle dolgular için işte 8 ay, 10 ay, 12 ay diyelim ki markadan markaya değişkenlik gösteriyor kullanım süresi ama danışanlarda, hastalarda şöyle bir kaygı var işte dolguyu yaptırdım. Ondan sonra eridiğinde yüzüm hani daha kötü bir hale gelebilir mi diye. Halbuki yapılan her uygulama +1'dir. Sonuçta bunlar hyaluronik asit bazlı Ağzınıza ürünler sağlık. olduğu için yani hem botoksta da bunu çok yaşıyoruz. Vaktimiz varsa botoks da konuşmak Zevkle istiyorum konuşabilirim. sizinle. Öyle değil midir? Hani bir altını çizerseniz bir de onun hepsinin eridiğini düşünüyor aslında danışanlar. Halbuki kendi yüz simalarına alıştıkları için erimiş geliyor. Öyle değil mi? Kesinlikle böyledir. Özellikle dudak dolgusunda bu belirgindir. Bir miktar dudak dolgusu yaptıktan sonra 15. gün görmek isteriz biz tekrar. Evet.
Ve Tekrar 15 bir gün lütfen aynaya bakıp depresyona girme deriz hastamıza. Tabii önce çok şişmiş gibi gelir. Acayip gelir, sonra asimetrik gelir ama 15 gün sonra muhteşem. Bayılır kendi ama dudaklarına. biraz daha mı yaptırsam demeye başlar. Dolayısıyla optimum dozu biraz yönlendirerek yapmak lazım. Ve dolgu artı bir lafı çok kıymetli, asla yok olmaz. Görüntüleme çalışmalarında bakılmıştır ve gösterilmiştir ki MR görüntülemelerde minicik dokular kalıyor hyaluronik asitler. Aslında bütün uygulamaları için ben hep artı bir diyorum. Yani Çok doğrusunuz, bir Paris ağzınıza ışıltısında, bir dolguda, bir botoksta bunlar bizim güzel yaşlanmamızı ve yaşımızın iyisi olmasını sağlayacak medikal işlemler. İnanılmaz keyifli bir şey ve yaptırmaktan kaçınmamak lazım. Türkiye henüz bir noktaya gelmedi bu botoks ve dolgu işinde. Yurt dışında özellikle Latin Amerika'da ve Amerika kıtasında %70'leri buluyor toplumun içinde bu işe başvurular. Erkeklerde dahil yavaş yavaş oluyoruz gibi. Yavaş yavaş bizde de Yavaş olacak yavaş diye olacağız düşünüyorum. diye düşünüyorum. Hocam çok kıymetli bilgiler verdiniz bize. Süremiz doldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun, sizlerle beraber olmak harika bir keyifti. İyi ki geldiniz. Çok Tekrar teşekkür bekleriz ederim. hocam. Daha bir soracağım sorularım vardı. Daha anlatacağım çok şey var. Harikasınız. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Evet sevgili 8'de Sağlık izleyicilerimiz, bugünkü konuğum rinoplasti uzmanı operatör doktor Cenk Teker'di. Kendisi bize rinoplasti nedir? Bunu anlattı. Kombine rinoplasti operasyonlarından söz etti. Bunun dışında ne konuştuk? Tip plastiği konuştuk. Yani sadece burun ucumuzun düzeltileceği operasyonlardan söz ettik ve dolgu uygulamalarını anlattı. Çok da kıymetli bilgiler paylaştı bizimle. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor efendim.